Efendim bir kez daha selamlar. Ben Ersin Tekin ve yine yeni bir otel keşif videosunu sizlere sunarak tatil seçimimize katkı sağlamak üzere çalışmama başlamak üzereyim. Bugün sadece ülkemizde değil, dünyada otel standartlarının çok üzerinde gerek mimarisiyle, gerek konseptiyle, gerekse size kendinizi maksimum ayrıcalıklı hissedecek sunum ve servisleriyle Maxwell Belek'ten bahsedeceğim. Ve her zaman yaptığım gibi resepsiyon lobi alanından başlamak üzere olabildiği kadar çok fazla detayı sizlerle paylaşarak tatil seçimimize katkı sağlamaya, aynı zamanda da Maxwell Belek'in ayrıcalıklı dünyasını sizlere biraz anlatmaya çalışacağım. Tabii ki sizler de çalışmamın sonunda Maxwell Belek'te tatil yapmaya karar verirseniz, rezervasyonunuz için bizler tatil ürün ekibi olarak, ETS Tur'un yetkili satış acentesi olarak rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyor olacağız. Bütün çalışmalarımızı bu amaçla yaptığımızı en başta belirtmek istiyorum. Ve eğer takdir ederseniz kıymetli rezervasyonlarınızı bizler yapmak istiyoruz. Lafı çok daha fazla uzatmayacağım. Maxwell Belek'in maksimum ayrıcalıklar dünyasını size anlatmaya çalışacağım. Ve bunun için de hemen lobi alanına, resepsiyon alanına yönleniyorum ve videoma başlıyorum. Lütfen başlarken beğeni ve abone tuşlarına basınız. Böylelikle YouTube kanalımıza destek olmuş olursunuz ve daha fazla otel keşif videosunu da sizlere ulaştırmam konusunda bana yardım etmiş olursunuz. Ve Maxwell Belek videomuza başlıyoruz. Buyurun. Ve efendim Maxwell Belek videomuza başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi giriş yapmak üzere sizler otele geldiğinizde ilk karşılaşacağınız ve karşılaşacağınız bölümle ilgili bilgi vermek üzere resepsiyon lobi alanına geldik. Öncelikle sizler Maxwell Belek'e geldiğinizde aracınızı resepsiyon kapısının önünde durdurduğunuzdan itibaren hizmet birimi alarma geçiyor. Öncelikle doorman arkadaşlarım sizi karşılıyorlar. Aracınızı yıkatmak isteyip istemediğinizi soruyorlar. Yıkatmak isterseniz siz tekrar çıkış yaptığınız gün aracınızı tertemiz bir şekilde size teslim ediyorlar. Bu birinci bölüm. İçeri geçtiğinizde maksimum asistanlık bölümündeki arkadaşlarımız sizleri karşılıyorlar ve tatiliniz boyunca size bir WhatsApp sistemi üzerinden sizin onay vermeniz halinde sürekli irtibatta olarak olabilecek tüm isteklerinizi değerlendirmek ve bunu mutlulukla sonuçlandırmak için sizleri bekliyor olacaklar. Tabii ki giriş işlemleriniz yapılacak. Bu arada çok özel ikramlarınız yapılacak. Birazdan göstereceğim size. Sonra da tatile başlangıcınız için odanıza yönlendirileceksiniz. Maxwell Belek'e geldiğiniz zaman ilk intiba olarak bile aslında tatilinizi ne kadar maksimum ayrıcalıklarla geçeceğinizi anlayabiliyorsunuz. Bu arada maksimum asistanlıkla ilgili şöyle bir ek bilgi vermek istiyorum. Eğer sizler arzu ederseniz ve onay verirseniz otele gelmeden öncesinden buradaki asistan arkadaşımız sizlerle irtibata geçiyor. WhatsApp grubu kuruyor sizinle beraber ve oradan özel isteklerinizi daha siz yoldayken bile karşılamak üzere notlarını almaya başlıyor. Bu bölümle ilgili otele doğru yola çıktığınızdan itibaren hizmet almaya başladığınızı ben parantez içinde belirtmek istiyorum. Şimdi önce karşılama hizmetinin nasıl yapıldığını göstermek üzere ve ikramların nasıl yapıldığını göstermek üzere kısa bir görüntü ekleyeceğim. Daha sonra da biz Maxwell Belek keşfimize başlayacağız. Efendim Maxwell Belek ekibi otele geldiğiniz andan itibaren sizlere ayrıcalıklı hissettirmek için ellerinden geleni yapmaya başlıyorlar. İkramlar da bunun işaretlerinden sadece bir tanesi. Bakın ne kadar güzel bir hazırlık. Şimdi burada tabii ki ikram konsepti değişebilir. İçeceklerinizle ilgili sizler farklı tarzda içecekler talep edebilirsiniz. Alkollü, alkolsüz çayınızı, kahvenizi hemen yanı başımızda bulunan lobi bardan sipariş edebilirsiniz. İsterseniz kapalı alanda, isterseniz de lobi teras kısmında dinlenebilirsiniz. Burada tabii ki özellikle yaz aylarında, tatilde biraz daha dışarıdaki alanlarda olmak isteyen misafirlerimiz eğer iç alanda oturmak istemezlerse lobi teras alanını dışarıdan kısaca bir gösterelim isterseniz. Şu anda bulunduğunuz lobi teras alanını kullanabilirsiniz. Son derece rahat, son derece şık ve güzel ikramlar eşliğinde yol yorgunluğu atacağınız bir lobi alanında tatilinize başlamış olacaksınız. Bu arada dediğim gibi odanız da bir taraftan hazırlanıyor olacak. Muhteşem bir Maxwell Belek manzarasına daha buradayken de şahit olmaya başladık. Artık yavaş yavaş lobi resepsiyon alanından ayrılarak daha detaylı bölümleri, hizmet alanlarını göstermek üzere turumuza devam edebiliriz. Ve efendim Maxwell Belek'te sizi ayrıcalıklı hissettirecek bu güzel karşılama seremonisinin ardından işlemlerini tamamlandıktan sonra odanıza yönlendiriliyorsunuz. Tabii ki biz videomuzun bu bölümüne bir oda görüntüsü ekleyerek örnek olarak size Maxwell Belek'te oda konforu, odanın içindeki özellikler, niteliklere ilgili bilgi aktarmaya çalışacağız. Asansörlere doğru yönlendik ve sırada bir oda turu var. Devam ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Muhteşem bir Maxwell manzarasına bakıyorum ve
tatilinizi seçebileceğiniz en ayrıcalıklı, en özel ve en iyi seçeneklerden birisi olan Maxwell Belek'te deniz manzaralı suite oda ile ilgili size bilgi vermek için bekliyorum. Odaya geldiğiniz zaman tatiliniz için neden Maxwell Belek'te olduğunuzu ilk aşamada size hissettirecek birçok özellik var. 80 metrekare kullanım alanı, oldukça ferah ve geniş aydınlık alanıyla, ki oldukça büyük bir cam alanı var balkona çıkarken. Dolayısıyla odanın sonucu aydınlık olması sağlıyor. Muhteşem bir deniz manzarası zaten size eşlik ediyor. Ancak odanın özellikleri sadece bununla bitmiyor. Antibakteriyel zemin, uyku konforunuzu maksimum derecede yaşamanızı sağlayacak bir yatak konforu, yatakla ilgili hem tavanda özel ayna ve ışıklandırma sistemi, yatağın baş ucundaki bu kesme mermerler, bunun yanı sıra yastık menüsü gerçekten odada konforla konaklamanızı sağlayacak yatak donanımından sadece bazıları. Bunun dışında çocuklarla geldiğinizde burada bir tane sofa bed var ki son derece konforlu bir yatak haline geliyor. 2 yetişkin, bir çocuk veya artık yetişkin olmuş, genç olmuş diyebileceğimiz bir arkadaşımız için de son derece rahat bir yatak olacaktır. Eğer bir de bebek var ise bir park yatakla 2 yetişkin artı 2 çocuğun konaklayabileceği, otelin onayıyla tabii yaşlarına göre, bir oda olarak deniz manzaralı suite oda. Hemen parantez açıyorum. Maxwell Belek'teki odaların hepsi suite kategorisiyle başlıyor. Daha baz bir oda yok. En baz odayı anlatıyorum size. En baz odada bile bahsettiğim özellikler standart olarak sunulmakta. Oda kara manzaralı bile olsaydı yine aynı standartlar olacaktı. Şimdi bunun dışında yavaş yavaş şöyle baktığımızda büyük ekran bir televizyon deniz manzarasına eşlik ediyor. Aslında bu kadar güzel bir manzara varken televizyon açmaya gerek kalır mı? Sadece çok böyle beni cezbeden maçlarda belki Premier Lig maçlarını izlerken olabilir. Bunun dışında bence televizyon açmaya hiç gerek yok çünkü muazzam bir manzara var. Gerçekten size tatil keyfi yaşatacak oda konforunu manzarayla bir bütün olarak sizlere sunmuşlar. Baştan aşağı bir görsel şölen var burada. Bunun dışında konaklamanız sırasında ihtiyaç duyacağınız aparatiflerle ilgili çok güzel bir donanım bölümü var. Şimdi buradan bahsedeceğim ama daha da önemlisi burada küçük bir ayrıntı. Daha doğrusu küçük ama önemli bir ayrıntı var. Elementler var. Nedir elementler biliyor musunuz? Bakın bir odaya girdiğiniz zaman oda kokusu ilk hissiyatlarınızda veya oda ile ilgili size ilk izlenim verecek özelliklerden bir tanesidir. İşte buradaki elementler sizin tatiliniz sırasında hangi kokudan hoşlanıyorsanız emerald, azur, tangerine veya bronz kokularından bir tanesini deneyip şimdi benim yaptığım gibi beğendiğinizi hemen ortadaki selected yani seçilmiş bölüme bıraktığınızda bütün odalarda standart olarak verilen turn down yani günde 2 defa oda temizleme, düzeltme işlemiyle ilgili olarak arkadaşlarımız geldiğinde bu kokuyu sizin için odaya yayıyorlar ve siz tatiliniz boyunca bu koku eşliğinde tatil yapabiliyorsunuz. Küçük ama önemli bir ayrıntıydı. Evet, ben odanın renklerinden falan çok bahsetmiyorum. Zaten sizler görebiliyorsunuz ne kadar sade ama o kaliteli ve ayrıcalıklı izlenimini veren, çok böyle hani göze batmayan hoş renklerle donatıldığını zaten anlayabiliyorsunuz. Artık minibar donanımından bahsetmeye başlayabilirim. Şimdi burada bir kapsül kahve makinesi, bir de su ısıtıcısı kettle görüyoruz. Tabii ki bunları kullanmak için de şöyle hemen yavaş yavaş başlayalım. Burada çok güzel bir çay kahve setup'ı var. Kapsül kahveler, çaylar, meyve çayları ve içeceklerini tatlandırmak için şekerin yanı sıra bal gibi bir ayrıntı da düşünülmüş. Bence gayet güzel. Bunun yanı sıra çayınızı demlerken porselen demlik kullanabileceğiniz de Maxwell Belek'te size sunulan oda ayrıcalıklarından yine sadece bir tanesi. Şimdi birinci çekmeceyi kapattık. İkinci çekmecede ne var? Siz çay kahve içmek istiyorsunuz ama elbette güzel bir Cabernet Sauvignon size oda keyfinizi artıracak. Özellikle balkona çıkıp şöyle manzaraya karşı birer kadeh şarap içecek, acılığı yaşatacak bir hizmet olarak burada bulunmakta. Bitmedi tabii ki. Şimdi şu deliklerin bulunduğu bölümü açıyorum. Bu defa soğutuculu minibar bölümünü açmış olacağız. Bakın ne kadar ayrıcalıklı hizmetler var. Şöyle bu odayı ben kullanacağım için dokunabiliyorum. Bira, Snickers, doğal tatlandırıcı kullanmadan yapılmış gofretler, çikolatalar, sütler, aman döktük hepsini ve meşrubatlar, soft içecekler, hatta domates suyu bile Maxwell Belek'te standart minibar konseptinde bulunan ayrıcalıklardan. Ama hala bitmedi. Bir şey atıştırmak isterseniz, hani oradakiler çok yetmediyse bu defa da burayı açıp mesela biranızın yanına cips veya krakerler, çerezler kullanabilir. Çayınızın, kahvenizin yanında sevenler var mı? Öyle bisküvileri de ya da daha diyet yapanlar için lifli tatlandırıcıları da kullanabilirler. Şimdi devam ediyorum. Biraz nefes nefese kalıyorum, kusura bakmayın. 2 tane kapı var. Sondaki banyoya açılıyor. Sağındaki ise özel şifreli, kilitli
giyinme odasına açılıyor. Eşyalarınızı buraya bırakabilirsiniz. Özellikle ekip arkadaşlarımız, otel görevlileri odaya girdiği zaman görülmesini istemediğiniz eşyalarınız varsa bu kapının arkasındaki giyinme odasına bırakıp kilitleyip sadece size özel şifreyle onların görülmemesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra burada ayrıyeten bir de, bu arada benim eşyalarım var, kusura bakmayın. Buraya ben saklamıştım onları ama görülmesine bir sakınca yok. Kasa ve yine oda ile ilgili, kuru temizleme ile ilgili kullanabileceğiniz malzemeleri de burada bulabilirsiniz. Şimdi ben İbrahim kardeşimden rica edeceğim. Onu alacağım ve banyoya giriş yapacağım. Şöyle hemen kamerayı alıyorum. Ve Maxwell Belek'te bir deniz manzaralı suite oda, hatta kara manzaralı suite oda da aynı özelliği içeren banyoyu gezmeye başlıyoruz. Herhalde çift lavabo dikkatinizi çekmiştir. Kadın misafirlerimiz ve erkek misafirlerimiz için ayrı ayrı olarak sunulan buklet malzemeleri. Ben bu arada burayı az önce açtığım için biraz dağınık oldu, kusura bakmayın. Terlikler, erkek misafirlerimiz için ayrı buklet malzemeleri, kadın misafirlerimiz için ihtiyaç duyacakları ayrı malzemeler misafirlerimize sunulmakta. Bunun yanı sıra yine dünyanın en iyi markalarından birisi olarak, 60 yıllık bir marka olarak saç kremleri, losyonlar ve şampuanlar misafirlerimizin kullanımına sunulmuş durumda. Jacuzzi bütün odalarda standart olarak sunuluyor. Dolayısıyla isterseniz kendiniz jacuzziyi hazırlayarak kullanabilirsiniz ama isterseniz de görevli arkadaşlarımıza haber vererek jacuzzi'nin hazırlanmasını sağlayabilirsiniz. Eğer Maxwell Belek'in güzel yemeklerinden, tatlarından aldığınız kiloları ölçmek istiyorsanız da buradaki teraziyi kullanabilirsiniz. Şimdi jacuzzi'den bahsettik. Tabii ki duş almak isterseniz de burada çok dekoratif duvar desenleriyle hazırlanmış, seramikleriyle hazırlanmış bir duş alanı var. Tabii ki bornozlarınız ve Maxwell kalitesiyle hazırlanmış havlularınız da işte burada. Şuradaki kapının arkasında klozet var, saç kurutma makinesi ve bu kapıyı açtığınız zaman da odanın giriş bölümüne çıkıyorsunuz. Yani banyonun 2 tane giriş kapısı olduğunu ve bu kapıdan çıktığınız zaman tekrar az önceki manzarayı ve yatağınızdan manzaranın ne kadar net ve sizlere tatil keyfinizi zirve yaptıracak bir görüntüye sahip olduğunu anlayabilirsiniz. Tabii ki sol tarafımızdaki büyük boy ayna, isterseniz gece kıyafetinizi giydiğiniz zaman, isterseniz de gün içerisinde size oda içerisinde farklı bir ambiyans yaratacak görüntüleri sunmakta. Bunun dışında yavaş yavaş balkona doğru yönlendiğimizde, isterseniz şöyle açalım, deniz manzaralı bir odanın ne demek olduğunu tam olarak ifade eden bir manzarayla kocaman bir balkon sizi karşılayacak. Maxwell Belek'te deniz manzaralı odaların tamamının aynı manzaraya hakim olduğunu şöyle diğer odaları göstererek zannediyorum sizlere ifade etmiş olurum. Aynı zamanda odalardaki bu saksıların ve bitkilerin zannediyorum bir muz ağacı bu. Bahçeye baktığımız zaman da palmiyeler ve muz ağaçları bize öncelikle gözümüze çarpıyor. Dolayısıyla otelin bahçesiyle genel anlamda odalarındaki saksıların ve bitkilerin de bütünleştiğini, otelin bu anlamda çok güzel bir görüntüye sahip olduğunu, hemen karşımızdaki Toros Dağları ile beraber keşke hava açık olsaydı çok daha net bir görüntü tutsaydık, güzel bir donanım sunduğunu söyleyebiliriz. Artık tekrar yavaş yavaş şöyle içeri doğru yönleniyorum. Son olarak odayla ilgili tüm detayları sizlere aktarmaya çalıştım ama aklımda kalan bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Oda servisi, baş ürününüzdeki bu kare kodu okuttuğunuz zaman açılan menüden odada ihtiyaç duyacağınız yeme içme servisiyle ilgili sipariş verebilirsiniz. Ancak bu tabii ki ekstra ücretli olarak sizlere sunulmakta. Odadaki minibar hizmetiyle ilgili eğer ilave ihtiyaçlar duyarsanız yine bilgi vermeniz halinde onları yenileceklerdir diye düşünüyorum. Ancak oda servisi menüsünden bir sipariş verirseniz bu da ekstra olarak ücretlendirecektir. Evet, şu manzaraya bakarak Maxwell Belek'te deniz manzaralı suite oda videomuzu sonlandırmak istiyorum. Bu arada tabii ki eğer burada tatil yapmaya karar verdiyseniz rezervasyonunuz için bizler Tatil ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak rezervasyonunuzu memnuniyetle beklediğimizi bir kez daha atlatmak istiyorum. Bütün çalışmalarımız, bütün videolarımız sizlerin rezervasyonuna talip olduğunuz için doğru bilgiler vererek sizlere gezdiğimiz otellerin, odaların, dış alanların ambiyansını yansıtarak en doğru şekilde seçim yapmanıza gayret ediyoruz. Eğer bu paylaşımlarımız tatil seçimimize katkı sağlıyorsa lütfen rezervasyon için Tatil ekibini tercih ediniz. Ve turumuza devam etmek üzere bu odadan ayrılalım. Görüşmek üzere. Ve efendim oda turumuzu da sonlandırdık. Odayla ilgili size biraz bilgi vermeye çalıştık. Şimdi turumuz devam ediyor ama biz bir şeyi atladık.
Nedir o? Siz yoldan geldiniz, giriş yaptık, odaya yerleştik gibi bir senaryo düşündüğümüzde biraz acıkmış olabileceğiniz ihtimalini göz ardı ettik. Hemen bunu telafi ediyoruz. Şimdi hemen lobinin bir alt katına geldik ve sizi 7/24 açık olan çok özel bir restorana götüreceğim. Ama öncesinde oraya giderken bir tuzağa düşeceksiniz. Neresi biliyor musunuz? Çikolata atölyesi. Maxwell Belle'ye geldiğiniz zaman özellikle lobinin bir alt katına indiğinizde muhteşem bir koku sizi çağıracak ve o kokuya hayır diyemeyeceksiniz. Ben içeriği size göstermek istiyorum. Neden Maxwell Belle'de kendinizi ayrıcalıklı hissettiğiniz konusunda, hissedeceğiniz konusunda bir noktadan daha şöyle görüntüler vermek istiyorum. Efendim lütfen buyurun. Maxwell Belle'de çikolata atölyesindeyiz. Dünyanın en iyi kakao çekirdeklerinden çok usta arkadaşlarımız içeride birinci sınıf çikolata imal ediyorlar. Bütün kokuyu dışarı gönderiyorlar. Sizi buraya çekiyorlar. Bu gördüğünüz enfes çikolataları sizlere sunuyorlar. Elbette konsepte dahil olarak herhangi bir ekstra ücret ödemeden burada çikolata tadabilirsiniz. Yanında kahvenizi, espressonuzu sipariş edebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi şöyle yaklaşalım. Bakın ne kadar çok çeşitli, karamelli, Hindistan cevizli, elmalı ve tarçınlı, vanilyalı, meyveli, karışık meyveli, Hindistan cevizli, hatta eğer isterseniz alkollü, bakın Baileys'li veya Scotch viskiyle yapılmış ya da tarçınla ya da kahve kapsülü şeklinde kahveli çikolatalar sizleri bekliyor olacak. Ben buranın kokusunu, şimdi yapay zeka ilerleyen zamanlarda bir kokudan bahsettiğimizde o kokuyu da gönderecekmiş diyor. Keşke gönderebilseydim size. Aslında tatile başladınız, giriş yaptınız, odanıza geçtiniz. Bir şeyler ısıtmak için aşağı indiğinizde Azur 24'e geçerken buradaki tuzağa düşeceksiniz ve mutlaka çikolatanın tadına bakacaksınız. Kolay gelsin size. Şimdi tekrar Azur 24'e doğru devam edeceğiz. Size otele ilk geldiğinizde bir şeyler ısıtmak istediğinizde veya tatilin devamında 24 saat alakart olarak ücretsiz şekliyle konsepte dahil bir alakart ve 24 saat açık altını çiziyorum. Azur'dan bahsetmek istiyorum. Buyurun. Ve efendim Maxwell Belek misafirlerinin aynı şekilde Maxwell Kemer'de de bu hizmetin birebir sunulduğunu söyleyebilirim. Azur 24 saat açık girerken sizi tazecik meyvelerin bulunduğu bir bölüm karşılıyor. Peynir çeşitleri var ve birkaç adım attığınızda yine çocuklarımız ve bebeklerimiz için arayabileceğiniz tüm mama çeşitlerinin bulunduğu, meyveli sütlerin veya diğer doğal meyve sularının bulunduğu bir bölüm. Aynı şekilde sizlere burada sunulan yiyecek içeceklerle ilgili hangi markaları veya hangi çeşitleri seçmek istediğinizle ilgili bir bölüm de sunulmuş. Ama bunların hepsini alakart olarak sipariş verebiliyorsunuz. Şimdi Azur 24'e geldiğinizde hemen şöyle şuradan bir örnek verelim. İbrahim kardeşim yaklaşalım. Bir kare kod var. Genelde misafirimiz diyorlar ki Ersin kare kodu bize göster, menüyü görelim. Elbette. Buyurun. Azur 24'e geldiğiniz zaman sabah kahvaltısından başlamak üzere gece saatlerine kadar birçok farklı menü alternatifini burada tadabiliyorsunuz. Ve masanıza servis olarak usta şef arkadaşlarımız size sunum yapıyorlar. İster iç bölümde, isterseniz de teras alanda menülerinizi alabilirsiniz. Örneğin ben sabah kahvaltısını açık büfe olarak almayı çok sevmiyorum diyelim. Sabah saatlerine geldiyseniz burada çok güzel bir serpme kahvaltı siparişi verebilirsiniz. Peynir çeşitlerinizi siz belirleyebilirsiniz. Omletinizin nasıl pişmesini istiyorsanız pastırmalı, sucuklu seçimlerinizi yapabilirsiniz. Göz yumurta söyleyebilirsiniz, menemen söyleyebilirsiniz ve bunların hepsi sıcak bir şekilde hazırlanıyor. Size taze taze önünüze getiriyor. Bu arada Maxwell Belek'te hiçbir şeyin donuk olarak kullanılmadığını, mesela bir künefe bile yemek isteseniz öncesinden bunun hazırlanmış olması için sipariş vermeniz gerektiğini ve bununla ilgili taze sunum yapıldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Azur 24'teyiz. Günün her saatinde keyifle, tabii ki alkollü içeceklerde konsepte dahil olmak üzere size sunuluyor ve böyle keyifli bir alanda, özel bir alanda tatile başlangıç aşamasında bir öğünle Maxwell Belle'ye hoş geldiniz diyebiliriz. Efendim Azur 24'ten çıktık. Şimdi hala otele geldiğiniz ilk saatler olduğunu varsayıyorum. Odanızı gördünüz, odaya yerleştiniz, bir şey alıştırmak istediniz. Aşağı indik, çikolata atölyesinde biraz tadımlık aldık. Azur'da bir öğünle açlığımızı giderdik ama aynı katta Mövenpick'ten bahsetmekten olmaz. Mövenpick biliyorsun dünyanın en iyi dondurma, en iyi çikolata ve kakao üreten markalarından bir tanesi, bir İsviçre markası ve burada misafirlerimize konsepte dahil olarak Mövenpick marka çikolata, özür dilerim düzeltiyorum, dondurma çeşitleri sunulmakta. Hep aklım çikolatada kaldı.
Şöyle kısaca bir göstermek istiyoruz. Dondurma seven misafiriniz için sadece bu alanda değil, birazdan sahili gezerken göstereceğiz. Tamamen doğal bir şekilde burada imal edilen dondurma çeşitleri sunulabiliyor. Elbette paket dondurma da var. Yani hani bildiğimiz o, hadi söyleyelim reklam da olsun. Algida markanın tüm dondurma çeşitlerini, paket dondurma çeşitlerini sahilde misafirimize sunabiliyor. Çocuklar çok seviyorlar. Ama Mövenpick'i işaretleyelim. Konsepte dahil olarak size hemen lobi alanının alt katında çikolata atölyesinin karşısında Hazur 24'ten çıktıktan sonra uğramadan geçmeyin diyeceğimiz yerde bir Mövenpick noktası bulunmakta. Efendim Maxwell Restoran'a hoş geldiniz. Maxwell Bellek'in bu yıl hizmete soktuğu özel restoranlardan bir tanesi burası. Alakart olarak hizmet veriyor ve yine Azur 24 ile aynı katta bulunmakta. Özellikle tatilin sırasında biraz daha sağlıklı beslenmek istiyorsanız, sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlanmış menülerden faydalanmak istiyorsanız işte Maxwell Restoran ve buradaki Karekod'da açılan menüler sizler için ideal olabilir. Özellikle doğal ürünler, kızartma vesaire bunun dışında hani buharla falan yapılan yemekler var ya, menüler var ya, böyle menüler tatmak isterseniz uzman bir ekip var burada. Maxwell Restoran'da size hizmet vermek için bekliyorlar. Bu yıl için Maxwell Bellek'te hizmet vermeye başlayan Maxwell Restoran'da bir QR ücreti var. Şu anda 20 euro. Ancak tabii ki günler içerisinde, aylar içerisinde veya önümüzdeki yıl bu değişebilir. Ben sadece şu anda bana verilen bilgiyi aktarıyorum. Lütfen rezervasyon aşamasında bu konudaki bilgiyi teyit ediniz. Değişiklik olabilir. Bu arada Maxwell Restoran'da özellikle tatlıların glutensiz, laktozsuz, şekersiz veya vegan beslenme için ayrı menüler halinde sunulabildiğini de altını çizmek istiyorum. Ve tekrar turuma devam ediyorum. Efendim Maxwell Restoran'ı bir üst katta bıraktık. Yavaş yavaş dış alanları gezmeye çıkacağız. Ama Maxwell Bellek'te hizmet noktaları bitmek bilmiyor. Attığımız her adımda farklı alanlar görüyoruz. Şu anda indiğimiz bölüm aslında terasa açılan, daha doğrusu dışarı açılan, sahile giden yolun olduğu bölüm ve çok şık alışveriş mağazalarının bulunduğu bölümde işte burası. Tekrar ediyorum, Maxwell Bellek'te nereye giderseniz gidin, nereye yürürseniz yürüyün, her alanın titizlikle hazırlanmış olduğunu, ne kadar düzenli olduğunu görebileceksiniz. Şimdi yavaş yavaş gün ışığını gördük. Denizi de görüyorum. Ama oraya gidene kadar 2 tane çok özel nokta göstereceğim. Hatta 3 tane çok özel nokta göstereceğim size. Daha sonra dışarı çıkacağız. Buyurun. Efendim Maxwell Bellek tatilin sırasında kilo almamanız biraz zor olacak. Hatta imkansız olacak gibi görünüyor. Çünkü Maxwell'in bu tesise geldiğinizde aklınıza kalacak en özel noktadan bir tanesi La Melange. Şimdi burası bir Fransız aslında pastanesi konseptinde. Pastane demek ne kadar konsepti çerçeveliyor bilmiyorum ama yine muazzam bir koku var. Yine dondurma servisi, Mövenpick marka dondurma ikramı. Onlarca çeşit makaron, rengarenk görüntüsüyle. Eğer Türk tatlıları seviyorsanız, mesela sütlü baklava, ıslak baklava ya da midye ya da sarma seviyorsanız yeriniz burası. Ancak onunla bitmiyor. Bakın meşhur Türk lokumları, özellikle turistlerin rağbet ettiği Türk lokumları burada. Meyvelisi, fındıklısı, fıstıklısı, çikolatalısı, envai çeşit lokum var. Eğer biraz daha doyurucu aperatif isterseniz burada kruvasanlar var. Ve daha sonra da dilim pastalar, adet pastalar ustalıkla hazırlanmış muazzam görsellikte pastalarda burada misafirleri bekliyor. Bu arada ekler konusunda dikkatini çekiyorum. Ekler gerçekten burada çok başarılı sunmadan bir tanesi. Ama daha da böyle öne çıkarak önereceğim bir menü var. Birincisi waffle, ikincisi de makaronları. La Melange'a geldiğiniz zaman waffle yemeden ayrılmayın. Dondurmalı waffle yaptırın ya da mutlaka kahve makaron keyfi yapın. Ben La Melange'ı gösterdikten sonra hemen karşıdaki bar bölümüne geçeceğim. Biraz da içeceklerden bahsedelim kısaca. Sonra dışarı çıkacağız. Efendim Maxwell Bellek'te ayrıcalıklı, maksimum iyi hissedeceğiniz hizmet alanlarını göstermeye, anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi bol bol atıştırmalık ve Azur 24 ile başlayan öğün alabileceğiniz yerleri gösterdik. La Melange zaten başlı başına bombaydı. Kokusundan içeri girmemeniz mümkün değil. Şimdi J-Bar'a geldik. J-Bar 24 saat açık. Evet, 24 ve saat. Yasin kardeşim gibi arkadaşlarımız burada sizlere hizmet vermek için bekliyorlar. Evet, Yasin ben bu arada. Maxwell Bellek'te. Ceylan hoş geldiniz. Ben miksolojisi uzmanı Yasin Ak. Burada Yasin bir saniye rica edeceğim. Tabii. Önce misafirlerimizin en çok merak ettiği bir soruya cevap verelim. Tamam. İbrahim kardeşim yaklaşıp şu alanı bir gösterir misin?
Yasin kardeşim, burada gördüğümüz alkol içeceklerin tamamı konsepte dahil değil mi? Evet, konsepte dahil. Peki şimdi Black Label'ları, Double Black'leri vesaire görüyorum ben. Mesela bir şey soracağım. Blue Label var mı? Evet, var. Konsepte dahil mi? Konsepte dahil. Blue Label dahil. Peki 18'lik Şivas var mı? Dahil mi? O da dahil. Var, dahil. Peki Royal Salute da şimdi, dahil. Şimdi Royal, pardon? Royal Salute. Şivas Royal 25 de dahil. Şivas, Royal Salute fiyatta dahil. Yani hani bazen böyle şeyler geliyor. Ya Ersin, fiyat ne kadar yüksek? Evet, öyle olması gerekiyor. Çünkü siz burada olabilecek en ayrıcalıklı hizmeti, olabilecek en premium içecekleri konsepte dahil alıyorsunuz. Meraklısına duyurulur. Yasin, şimdi ben bu markaların dışında şundan bahsetmek istiyorum. Maxwell Belek'te kokteyl yapılırken meyve şurubu kullanmıyorsunuz. Evet. Meyve özünden hazırlanmış meyve pürelerini kullanıyorsunuz. Evet, Bunu doğrudur. biliyorum. Ama daha farklı içerikler de var. Biraz bahseder misin? Ya biz burada insan sağlığını baya önemsiyoruz. Şöyle bir durum var. Bir portakalın mesela içerisindeki suyunu, fresh portakal suyu aldıktan sonra kabuğunu biz çöpe atmıyoruz. Buradaki aromaları kullanıyorsunuz. Aslında burada Yasin'in söylemek istediği şu. Neredeyse sıfır atıkla, tamamen doğal malzemelerle hazırlanmış aromaları sizlere çok lezzetli kokteyller şeklinde sunabiliyorlar. Evet, çok Bu da doğru. aslında sürdürülebilir turizm politikasının gerekçelerinden bir tanesi. Olursak bir kokteyl yapımını izlemek isteriz. Evet, Bir ara memnun gelelim. olurum. Tekrar kolay gelsin. Sağ olun, Görüşmek üzere. teşekkürler. Efendim C-Bar'dan içeceklerini sipariş verdiğinizde dilerseniz C-Bar'ın etrafındaki koltuklarda keyif yapabilirsiniz ya da çok özel bir alan olan Royal Horse Lounge'a geçiş yapabilirsiniz. Burası Maxwell Belek'in en özel alanlarından bir tanesi ve biraz daha böyle hafif loş bir ortamda, biraz daha az ışıklı bir ortamda, daha serin bir şekilde, sakin bir şekilde dinlenmek ve içeceklerinizi yudumlamak isterseniz Royal Horse Lounge'ı kullanabilirsiniz. Burası aynı zamanda özellikle kış aylarında akşamları canlı müzik programlarının vesaire yapıldığı bir alan olarak da sunulabilir. Gerçekten çok ayrıcalıklı bir ortam sunuyor size. Tekrar diyorum, içeceklerinizi daha romantik, daha böyle hoş bir ortamda yudumlamak isterseniz Royal Horse'u tercih edebilirsiniz. Çok da kaliteli, çok da rahat koltukların bulunduğu bir alan burası. Kaliteli kelimesini kullanmak bile aslında Maxwell Belek'te bana gereksiz geliyor. Çünkü nereye baksanız zaten bu ifadeyi söylemeden her yerin notunu siz de verebilirsiniz. Royal Horse'u gösterdikten sonra dışarı çıkma zamanı geldi. Ve efendim Maxwell Belek'te tatil başlasın diyoruz. Dış alanları gezmeye başladık ve size inanılmaz keyifli noktalar göstereceğiz. Müthiş manzaraları göstereceğiz. Maxwell Belek'te olmanın ne kadar ayrıcalıklı olduğunu göstermeye, anlatmaya devam edeceğiz. Tabii resepsiyon alanından başlamak üzere birçok hizmet alanından bahsettik. Arkamda bulunan blokta barlar, restoranlar, çikolata atölyeleri vesaire bir sürü hizmet noktası vardı. Şimdi artık dış alanları görme zamanı geldi. Bakın, Maxwell Belek dışarı çıktığınızda aslında kendinizi bir adada hissedeceğiniz bir ortam var. Burada Maldiv villalar vardı. Artık onlar yok. Dolayısıyla misafirlerimiz Maldiv villaların olduğu alanlarda tüm misafirlerin kullanabileceği şezlong, şemsiye ve güneşlenme alanlarını, aynı zamanda havuz alanlarını kullanabilecekler. Geçtiğimiz yıllarda Maldiv villaları varken buradaki havuzu sadece Maldiv villası misafirleri kullanabiliyordu. Ama artık öyle değil. Şu anda bütün misafirler bu alanları kullanabiliyorlar. Ve ana binadan çıktığınız zaman arkamda gördüğünüz bu yoldan direkt ana havuza, Maldiv havuzlarına ve sahile ulaşabiliyorsunuz. Bu anlamda ne kadar kompakt bir yapıya sahip olduğunu, bütün alanlara çok yakın ve kısa mesafeli ulaşabileceğinizi de söylemek isterim. Şimdi bütün alanları görüntülemiyoruz. Bazı yerlerde misafirler var ama şuradaki şezlonglar boşmuş. İbrahim, bir görüntüler misin? Şu güzelliğe bakar mısınız? Maldiv görüntüleri eşliğinde Maxwell Belek videomuz devam ediyor. Şimdi ana binadan çıktık. Bu Maldiv havuzunun etrafından dolaştık. Beyaz kumlar üzerindeyiz. Şezlonglar isteyen misafirlerimize beyaz kumlar üzerinde muz ve palmiye ağaçları altında güneşlenme imkanı tanıyor. İsteyen misafirlerimiz de şöyle biraz daha geçiyorum. Bakın sadece 10 adım attım ve ana havuzun olduğu bölüme geldim. Son derece rahat ve konforlu şezlonglar. Burada hemen ifade etmek gerekir ki önemli bir ayrıntı. Bakın, şezlongların sadece burada değil, hem havuz etrafında hem de sahildeki şezlongların üzerlerinde kare kodlar var. Yani yanlarında diyelim. Kare kodlardan açılan menüden sipariş verebiliyorsunuz ve arkadaşlarımız buraya size aperatif yiyecekler ve içecekler, alkollü veya alkolsüz kokteyller sunabiliyor. Bir de çok önemli bir ayrıntı. Bakın, burada buzluklar var ve içinde soğuk su, soda gibi hani anlık olarak sürekli tüketmek istediğiniz içecekleri soğuk olarak muhafaza edebiliyorsunuz. Ve birkaç adım attığınızda da bakın, Maldiv havuzundan sadece 20 metre mesafedeyim ve ana havuza geldim. Yani tesisin ne kadar kompakt bir yapıya sahip olduğunu, ana binadan çıktıktan sonra
ne kadar kolay bir şekilde Maldiv havuzuna, ana havuza ve sahile ulaşabileceğinizi ifade etmek istedim. Şimdi ana havuzun karşısına geçeceğiz ve orada çok keyifli hizmet noktaları var. Bunlardan bahsedeceğim size. Çok özel dondurma imal edilen bir nokta var. Çok özel sandviçlerin yapıldığı bir nokta var. Onun yanı sıra bir bar var. Güzel kokteyller yapıyorlar. Ah, daha çok şey var. Hepsini göstermeye çalışacağım. Hadi devam edelim. Efendim, ana havuzun hemen birkaç adım yan tarafındaki çocuk havuzunda tabii ki bilgi olarak size aktarmadan olmaz. Çünkü burası özellikle havuz etrafında ailecek tatil yapan misafirlerimiz için birbirlerinden ayrılmadan yan yana keyif yapmalarını sağlayacak. Yani özellikle küçük çocuklarımız için burada sadece 40 santim derinliğinde içinde de oyuncaklar olan, üstü de gölgeyle kapatılmış bir havuz var. Dolayısıyla çocuklar burada oynarken ebeveynler de diğer havuzda veya Maldiv havuzunda keyif yapabilecekler. Artık yavaş yavaş sahile doğru yürüyüşüme devam ediyorum. Efendim, Maxwell Belek'te hizmet noktalarından bir diğeri. Ana havuzun hemen yanı başındaki bar noktası. Hakan kardeşim yine döktürüyor. Çok güzel kokteyller yapıyor. Bu bar sabah 10'dan akşam 6-6.30'a kadar misafirimize hizmet vermekte. Hakan, ne yaptın? Lemongrass Martini. Lemongrass Martini yaptı Hakan kardeşim. Hakan kardeşim burada kokteylleri yapıyor ve arkadaşlarımız da servisi isteyen misafirlerimize hemen şezlonglarına kadar servis yapıyorlar. Bu arada bar menüsüyle ilgili çok merak eden misafirimiz oluyor. Buyurun. Neler sipariş verebileceğinizi göstermek adına. Şimdi buradan biraz devam ediyorum. Adult havuz efendim. Çocukların girmediği, yetişkin misafirimizin, özellikle balayı çiftlerimizin çok tercih ettiği, bunun yanı sıra dinlenmek isteyen, kitap okumak isteyen, müzik dinlemek isteyen misafirlerimizin tercih ettiği adult havuz burası. Artı 16 yaş. Gördüğünüz gibi son derece davetkar görünüyor. Böyle bir Kaş Kalkan denizi atmosferi var. Koyu lacivert. Bu arada hemen atlatmak isterim. Bu havuzun derinliği şu anda bulunduğumuz yerde 2 metre. Yani yetişkin misafirimiz için 2 metre derinliğinde bir havuz var. Hemen ana havuzla böyle güzel bir çitle ayrılmış. Yine aynı şekilde şezlong konsepti. Havlular, şezlonglar da hazır bir şekilde bekliyor. Zaten bar hemen yanı başınızda ve garson arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız kokteyllerinizi getirmek için bekliyorlar. Karşımda gördüğünüz benim arkamdaki çitin arkasında da ısıtmalı havuz var. Şu anda orası biraz kalabalık ama bakın hemen binanın yan tarafında bulunan bölümdeki havuz, yukarıdan da görüntü burada ekleyelim isterseniz. Ben size bilgi vermek adına bunu da göstereyim. Isıtmalı havuzlar hemen adult havuzun arka tarafında yer almakta. Devam edeceğim, sahile doğru yürüyüşüme başlıyorum. Efendim, Maxwell Belek'te turumuz devam ediyor. Artık sahile kadar geldik. Deniz kokusu artık iyice etkili olmaya başladı. Hemen İbrahim kardeşimin arkasında şezlonglar başladı. Ve bu noktada çok da güzel bir bar var. Bu arada videoyu buraya kadar başarılı bulduysanız lütfen rezervasyon için tatil ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz. ETT Tur'un yetkili satış elentisi olarak rezervasyonu memnuniyetle bekliyor olacağız diyorum. Ve Anıl kardeşime birkaç soru sormak üzere. Beach bar mı diyelim buraya, Anıl? Ne diyelim? Aynen, Beach bar diyelim. Beach bar. Şimdi efendim burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Burası nereden baksak şöyle bir 200 metrelik bir servis alanı. Barla başlıyor. Sandviç alanıyla devam ediyor. Dondurma tatlı noktası var. En sonunda meyve noktası var. Hepsini göstereceğim. Ama önce merak ettiğimiz sorulardan ilki. Anıl, burada neler var abi? Bunlar kokteyllerimizde kullandığımız baz olarak alkollerimiz, infuse yaptığımız şişelere koyduğumuz alkollerimiz. Infuse jinlerimiz var. İçerisinde çeşitli baharatların bulunduğu. Kerevizle yaptığımız jinler var. Blush Sangria dediğimiz şarapla yaptığımız bir infuse'umuz var. Aperolleri tatlandırdığımız şişelerimiz var. Çok özür dilerim, sözünü kestim. Misafirimiz burada. Anıl kardeşime veya diğer barman arkadaşlara ben tatlı ekşi bir kokteyl içmek istiyorum dediğinde bu formata uygun olarak ama tamamen Maxwell Belek'e ait lezzetlerde kokteyller sunabiliyorlar. Doğru özetledim mi? Doğrudur. Süper. Ben şeyi merak ediyorum oğlum, şuradaki fıçıda ne var? Burada Negroni var. Negroni. Biz normalde Nedir? Negroni'yi mixing glass'ta hazırlayabiliyoruz. Fakat biz burada daha Demleniyor mu diye. demlenme yöntemine Süresi oluyor. soktuğumuz için aynen bunun için de bekleterek servis yapıyoruz. Süper. Bunları demlendiriyoruz. Demlendikten sonra misafirimize soğutarak ikram ediyoruz. Maxwell Belek'te kokteyller yapılırken bir kez daha atlatalım. Glikoz şurubu kullanılmıyor. Buradaki kokteyllerin hepsinde meyve özleri kullanılıyor ve dolayısıyla Maxwell Belek'te kokteyller konusunda büyük keyif alacağınız seçenekler deneyebileceğinizi söyleyebilirim. Ama
Siz diyorsanız ki hayır ben marka içecek istiyorum efendim, şöyle işte Absolut içmek istiyorum, ne bileyim Bacardi içmek istiyorum, Tequila Olmeca Golf içmek istiyorum diyebilirsiniz. Veya ben başka bir şey söyleyeceğim size. Guinness bira içmek istiyorsunuz kutuda. Ne sayayım ki ben size? Hani yok diyebileceğimiz bir hizmet noktası var. Sonuçta burası Maxoyal, maksimum ayrıcalıklı bir barla size hizmet veriliyor. Hem de neredesiniz biliyor musunuz? Sahile birkaç adım mesafedesiniz. Bakın döndüğümüz zaman böyle güzel bir ortamda içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz. Ben Anıl kardeşime teşekkür ediyorum. Rica ederim. Anıl yoğunsun. Görüşmek üzere. Mikrofonu alacağım senden. Buyurun. Sağ olasın. Evet, yavaş yavaş turumuza devam edebiliriz. Bardaki güzel görüntülerden sonra biraz ilerlediğimizde bu bölümdeki bir başka hizmet noktasına geliyoruz. Muhteşem lezzetli sandviçleri burada arkadaşlarımız misafirimiz için hazırlıyorlar. Kolay gelsin, merhabalar. Tahmin edebileceğiniz birçok malzemeyle dana döş, dana antrikot füme, kaşar peyniri, edam peyniri, tartar sos, teriyaki tavuk, dip sos, füme peynir. Yani o kadar çok malzeme var ki hani bir sandviç nasıl olmalı sorusuna fazla maksimum ayrıcalıkla burada yanıt alabilirsiniz. Tabii ki birinci sınıf malzemeler kullanılarak sandviçleriniz hazırlanıyor ve sizlere sunuluyor. Eğer isterseniz sıcak sandviç de yaptırabilirsiniz. Kolay gelsin. Merhabalar. Bir tane hemen örnek göstereyim size. Sorry. Bakın buradaki menüden seçim yapabilirsiniz. Ablacığım kolay gelsin. İsim neydi? Gülcan. Gülcan teyzemin ellerinden. Kolay gelsin size. Evet, sahile çok yakınız. Ama hani böyle neredeyse 200 metre dedim ya, bakın bitmiyor. Diğer tarafa geçeceğim. Orada da orijinal dondurma servisi var. Tatlı ve meyve servisi var. Dondurma deyip geçmeyelim ama bakın şimdi neler var orada. Efendim Maxwell Belek'teyseniz attığınız her adımda çok daha farklı, çok daha ayrıcalıklı ve kendinizi maksimum özel hissedeceğiniz sunumlar sizi karşılamaya devam ediyor. Şimdi en baştan barla ilgili, bu uzun uzadıya barla ilgili bilgilendirmeler yaptım size. Ama şimdi dondurma noktasına geldiğimizde biraz daha vurgulu olarak belirtmem gereken bazı bilgiler var. Mesela burada Maxwell mutfak ekibinin, daha doğrusu usta şeflerimizin yaptığı dondurmalar var. Salim Şef değil mi? Salim Şef'im de burada misafirlerimize sunum yapıyor. Dondurmaları şöyle hemen özetlemek gerekiyor. Burada gördüğümüz dondurmalar şekersiz. Şimdi biz Maxwell Berek'te gıda güvenliği açısından misafirimize ne kadar sağlıklı ürünler sunulduğu konusunda hani burada bir kez daha parantez açarken dondurmadan da vurgu yapalım. Burada gördüğünüz hazırlanan dondurmalar şekersiz ve doğal meyve özleriyle yapılan dondurmalar. Doğal meyveden yapılan dondurmalar. Buradakiler şekerli ama yine hepsinde doğal meyveler kullanılıyor. Katkı maddesi yok. Şimdi ben size daha önemli bir şey söyleyeceğim. Maxwell Belek'teki dondurmaların, yani burada yapılan dondurmaların tamamında doğal salep kullanılıyor. Değil mi Salim Şefim? Yani yapılan dondurmalar hani böyle bir krema değil. Gerçek dondurma yiyorsunuz ve bunu seçerken de yine gerçek meyve parçacıklarıyla, gerçek meyve özel yapılmış dondurma alıyorsunuz. İsterseniz şekersiz dondurma bile var. Doğru anlattım değil mi Salim Şefim? Harika. Tabii ki şimdi çocuklara geldiğinizde onlar paket dondurmadan vazgeçmiyor. Benim de kızlarım var. Onlara ben işte doğal falan filan diyeceğim ama onlar paket dondurmadan vazgeçmeyecekler. Reklam yapmıyoruz, bilgi veriyoruz. Algida marka tüm dondurma çeşitleri, bakın arka dolapta da burada da Algida'nın en kaliteli paket sunumlarını burada bulabilirsiniz. Salim Şefime teşekkür edelim ve bu dondurma konusunu bir kez daha burada açıklığa kavuşturmuş olalım. Aynı şekilde Mövenpick dondurma dükkanı var yukarıda, ücrete dahil olarak, konsept dahil olarak sunuluyor. Bir de La Melange'da yine aynen buradaki gibi kendi yaptığımız dondurmalar sunuluyor. Büfede de var. Yani ana restoranda da var. Peki teşekkürler Salim Şefim. Şimdi sahilde, deniz kenarındaysanız aslında yaz günlerinde en çok aranılan şeylerden bir tanesi nedir? Soğuk meyve değil mi? Şöyle biraz yaklaşalım. Kolay gelsin ablacığım. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Ben de iyiyim Hülya Hanım. Evet. Hülya Hanım da burada misafirlerimize soğuk meyve sunum yapıyor. İnanılmaz titizlikle hazırlanmış, tertemiz meyve sunumları. Bakın şurada tabaklarda. Siz istediğiniz gibi tabii burada örnekler var ama hangisinden ne kadar istiyorsanız sizin için hazırlanıyor. Ananası, avokadosu, kivisi, karpuzu, muzu, çileği ne isterseniz buradan alabilirsiniz. İsterseniz böyle küçük kutularda meyve salatası şeklinde de alabilirsiniz. Sonra da isterseniz buradaki masalarda, isterseniz de şezlongunuzda keyif yapabilirsiniz. Bu arada istiyorsanız eğer şezlongunuzdayken de hani bahsediyoruz ya, havuzda da anlatmıştım. Barkodları okutarak
sipariş verebilir ve şezlongunuza servis de alabilirsiniz. Kameraya çıkmamaya çalışıyorlar, eğilerek geçmeye çalışıyorlar. Evet, buradaki durum böyle. Şu ileride Tangerine Beach var. Oraya geçeceğim. Tangerine Beach'ten sonra da Azur Court'a geçeceğiz ve turumuza devam edeceğiz. Efendim Maxwell Belek'te sahildeyiz. Denize iyice yaklaştık. Denizden yaklaşık şöyle bir 50-60 metre gerideyiz. Çünkü aradaki kum alanda karetta kaplumbağalarının yumurta bıraktığı bölümler var. Dolayısıyla Maxwell Belek'te doğayla da uyumlu olarak, doğayla saygılı olarak bir plaj düzenlemesi yapılmış. Karettaların yumurtalarının alanlarına zarar vermemek üzere şezlonglar çimler üzerine, bir kısım şezlonglar sadece kumlar üzerine konumlandırılmış. Ama şezlongların ne kadar itinalı bir şekilde misafiri beklediğini burada bir kez daha gösterelim. Havlu konusunda bütün şezlonglar önceden hazırlanıyor sabahtan. Misafirler geldiklerinde havluları hazır oluyor. Ama tabii ki havlu değiştirmek istediğinizde birçok noktada bu kullandığınız havluları bırakıp temizlerini alabileceğiniz noktalar var. Benim burada uygulamak istediğim ne kadar düzenli bir plaj alanına sahip olduğu konusunda size fikir vermekti. Görüntülere ekleyelim. Şimdi tabii ki çok önemli bir ayrıntı. Sahildeyken daha çok size ayrıcalık tanıyacak, daha doğrusu özel alan tanıyacak bir bölüm isterseniz o zaman da İskele'deki pavilyonları kullanabilirsiniz. Pavilyonlar ve gabalar tabii ki ekstra ücretli. Bununla ilgili misafir ilişkileri deskinden, arkadaşlarımızdan veya Max asistanınızdan tabii ki ben ağız alışkanlığı söyledim. Max asistanınızdan bilgi alabilirsiniz. Şu anda hava durumu itibariyle hazır olmadığı için orayı görüntülemiyorum. Ama uzaktan İbrahim kardeşim şöyle İskele'deki pavilyonları bir görüntü alalım buradan. Pavilyonlar konusunda Max asistan arkadaşlarımız sizlere detaylı şekilde bilgi vereceklerdir. Ve buradaki pavilyonlara rezervasyon yaptırarak belli bir ücret karşılığında kullanmak istediğinizde gün boyunca size özel ikramlar yapılıyor. İçecek ikramı, meyve ikramı, belli bir saat içerisinde akşam saat 16'ya kadar belli menülerde yemek ikramı size İskele'deki pavilyona kadar getirilebiliyor. Biraz yoruldum, takılmaya başladım, kusura bakmayın. Yağmur gelmeden videoyu tamamlamaya çalışıyorum, hızlı konuşuyorum. Maxwell Belek'le ilgili rezervasyon yapmaya karar verdiğinizde tatil ekibi olarak, ETS Tur'un yetkili satış yöneticisi olarak rezervasyonunuzu memnuniyetle beklediğimizi bir kez daha atlatalım. Lütfen bu çalışmamızın ödülü olarak eğer çalışma size farkındalık yarattıysa, fayda sağladıysa rezervasyonunuzu tatilden yaptınız efendim. Turuma devam ediyorum. Efendim Maxwell Belek'te sahil bölümüyle ilgili görüntüleri paylaştım. Şezlong kanallarını gösterdim size. Biraz pavilyonlardan bahsettik, İskele'den bahsettik. Şimdi ailecek geldiniz, çocuklarla berabersiniz, minik misafirlerimiz var ve burada deniz keyfi yapıyorsunuz. Çocuklar nerede olabilir? İsterseniz buradaki minik çocuk parkında olabilir. Tabii ki Maxilent'ten ayrıyeten bahsedeceğim. Hatta Maxilent için ayrı bir video hazırlamaya çalışacağım sizin için. Çünkü Maxwell Belek'te çocukları bekleyen rengarenk kocaman bir dünya var. İçinde dinozorların falan olduğu ve gerçekten onları başka boyuta taşıyacak bir bölüm var. Ama sahilde siz güneşlenirken de buradaki zemini kum olan ve doğal ağaç malzemeler kullanılarak yapılmış, üstü de gölgeyle korunmuş, güneşten korunmuş çocuk oyun parkında gösterelim. Ve sonra hemen şuradaki beyaz duvarın arkasında yine Maxwell'lerin özel eğlence noktalarından bir tanesi olan Tangerine'e geçeceğiz. Tangerine Beach'e geçeceğiz. Oradan da görüntüler aktaracağım ve turuma devam edeceğim. Efendim Maxwell Belek'in eğlence dünyasına giriş yapmak üzereyiz. Tangerine Beach'teyiz. Özellikle böyle clubber tarzı müzikler seven. Gerçi müzik tarzı sürekli değişiyor burada ama biraz böyle hani Mykonos'a, Santorini'ye falan götürelim sizi. Beyazla mavinin bütünleştiği yere güzel kokteyller içebileceğiniz, harika müzikler dinleyebileceğiniz ve gece saat 2'ye kadar eğlenebileceğiniz Tangerine Beach'e giriş yapacağız. Bakalım içeride neler var. Buyurun. Efendim şimdi Tangerine Beach'ten yavaş yavaş tekrar ana binaya doğru döneceğiz. Artık akşam büfesini görüntüleyeceğiz. Akşam saatlerini bekleyeceğiz. Ama burada büyük bir ayrıntıdan size bahsetmem lazım. Azur Court'tayız. Şimdi Maxwell Belek'te tabii ki kahvaltı öyle akşam yemeği ana restoranda, Azur isimli ana restoranda açık büfe olarak sunuluyor. Zaten videomuzun ilk kısmında size Azur 24'ten de bahsetmiştim. Alakart olarak hemen resepsiyonun alt katındaydı.
Şimdi bence asla gözden kaçırmamamız gereken bir yer. Şu anda Azur Court'tayız. Azur Court nedir? 3 tane alakart restoran var burada. Üçü de rezervasyonsuz ve ücretsiz. Yani ana restorandaki açık büfeye alternatif, ana binadaki Azur 24'e alternatif, bence tatilinizden çok kullanacağınız yer Azur Court olacak. Burada Azur Balık, Azur Türk ve Azur İtalyan restoranları belli menüler dahilinde sizleri ağırlıyorlar ve bunun için hiçbir rezervasyon yapmanıza gerek yok. Ekstra ücret ödemede gerek yok. Daha da güzel tarafı, ben bu anlatımı yaparken gece çektiğim görüntüleri ekleyeceğiz. Bu alanda yemek alırken akşamları da hemen yan tarafta şu anda hazırlık yapılıyor. Hazırlık yapılıyor. Şovları izleyebiliyorsunuz. Yani hem alakart keyfi hem de şov izleme keyfini yaşayabiliyorsunuz. Her restoranın kendi barı da var tabii. Bu arada şu anda biz İtalyan, yani Azur İtalyan'da bulunuyoruz. Hemen şu arka tarafta ortada Azur Türk var. Karşı tarafta da Azur Balık var. Bunlarla ilgili ben bu anlatımı yapıyorum. Montajı yapan, editi yapan İbrahim kardeşim de akşam çektiğimiz görüntüleri şu anda ekliyor olmalı. Sizler de o görüntüleri izliyor olmalısınız. Bence alakart sunumlardan faydalanarak bir öğün almak açık büfeye göre, şimdi burada biraz tabii kendi şeyimi veriyorum ama açık büfe ne kadar zengin olursa olsun alakart daha keyifli oluyor. Hele hele bir balık alakartı var ki dillere destan. Kesinlikle kaçırmayın derim. Azur'la ilgili, Azur Court'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ben sizi bilgilendirmiş oldum. Tatile geldiğiniz zaman özellikle saat 12.30'da 4 arasında, daha sonra da saat 19 ila işte akşam saatlerine kadar, kapanışa kadar, işte kaçta kapanıyorsa bilmiyorum saatini şu anda. Sizde burada alakart olarak servis yapılıyor. İtalyan, balık ve Türk mutfağı olarak. Bu arada ya çok konuşuyorum ama bilgi vermem lazım. Son bir dipnot. Mesela siz İtalyan alakarta oturdunuz. Çünkü İtalyan menülerinden tatmak istiyorsunuz. Ama çocuklarla geldiniz. Çocuklar da bilmiyorum Türk mutfağından bir kebap menü almak isterdi mesela. Yine buraya servis yapılıyor. Veya balıkta oturdunuz. Eşinizle de siz balık yemek istiyorsunuz. Deniz mahsulleri almak istiyorsunuz. Ama çocuğunuz spagetti yemek istiyor. Pizza yemek istiyor. O zaman İtalyan alakarttan oraya da servis yapılabiliyor. Zannediyorum yeterince açıklayabildim. Ben bu konuşmalarım sırasında bol bol görüntüyle de Azur bölümünü, Azur Court'u size anlatmış olduk. Eğer illa açık büfe olsun derseniz akşam saat 19'dan itibaren de Azur isimli ana restoranda açık büfeden faydalanabilirsiniz. Akşam saatlerindeki Azur açık büfe görüntülerini de zaten videomuza eklemiş olacağız. Bilginize sunuyoruz. Efendim iyi akşamlar. Maksar Belek'te akşam yemeği zamanı ve ben gün içerisinde Maksar Belek'i keşif sırasında farklı alanlarda sunulan restoranlardan ve menü hizmetlerinden bahsetmiştim. Şimdi ana restorana geldik. Azur'dayız ve kahvaltı, öğle, akşam yemeğini açık büfe olarak alabileceğiniz restoran düzeniyle ilgili size fikir vermeye çalışacağım. Yavaş yavaş ilerliyorum. Bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği Azur'da sunuluyor ama hemen otele girdiğiniz zaman hani şöyle kısa bir atıştırmalık yapalım dediğimizde gösterdiğim Azur 24'ü alakart olarak 7/24 şeklinde kullanabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bunun yanı sıra yine sahile yakın alanda yer alan Azur Balık, Azur İtalyan ve Azur Türk mutfağından da yine alakart ve rezervasyonsuz olarak faydalanabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi yavaş yavaş başlayalım açık büfe görüntülerine. İsterseniz önce muazzam ekmek kokularının geldiği bu ekmek fırınından başlayalım. Yanlış duymadınız, burada bir ekmek fırını var ve tamamen orijinal şekilde dünyanın dört bir tarafından ekmek çeşitleri, yani international lezzetlerde ekmekler burada sunuluyor. Baktığımızda ekşi mayalısından haşhaşlısına, tahıllısından incir ve kayısı ekmeklere kadar bakın burada bir fırın düzeni var. Ve Maxwell'in 2x'inin ayrıcalığı burada da öne çıkıyor. Sadece ekmek büfesinde bile ne kadar geniş bir hizmet yelpazesi olduğunu ve misafirlerimizin bu anlamda bile farklı lezzetler tadarak yemeklerini alabileceklerini söyleyebiliriz. Hemen birkaç adım attığımızda bu defa ızgara ve şov büfesiyle karşılaşıyoruz. Şefim kolay gelsin. Evet, şimdi Türk misafirlerimizin özellikle ızgara ve şov büfesinden çok büyük keyif aldıklarını biliyoruz. Biz her ne kadar Azur 24'te alakart olarak bir takım ızgaralar, işte orada da ribeye stickler vesaire olsa da şimdi şu görüntü biraz daha bize hitap ediyor. Bakın buradan hangi et porsiyonundan almak isterseniz seçebiliyorsunuz. Serdar Şefim çok kısaca bahseder misiniz? Tavuk şiş var, butlar var, tavuk göğüs var.
Ribeye isteğimiz var efendim. Ribeye stick var. Haftalık ve günlük menümüz değişiyor efendim. Öğlen akşam menümüz değişik oluyor. Süper. Burada misafirimize görsel olarak sunduğumuz ürünleri misafirlerimizin isteği doğrultusunda nasıl derecede istiyorlarsa medium. Serdar Şefim çok özür dilerim. Ses görüntü kadar önemli. Buna konuşur musunuz? Sizden af diliyorum. Serdar Şefim bir açıklama yaptı. Mikrofonla bize bahsederseniz Serdar Şefim. Misafirlerimizin isteği doğrultusunda beğenmiş oldukları ürünleri istedikleri derecede pişiriyoruz. Ve onlara sunuyoruz bu şekilde. Ribeye stick de buna dahil. Yani siz açık büfe yemekte bile ribeye stick sipariş verebilirsiniz. Evet çok efendim. teşekkür ederim. Saygılar Kolay efendim, gelsin sağ olun size. efendim. Bunun yanı sıra tabii ki sıcak atıştırmalık olarak buradaki et menülerin dışında sucuk ızgara, sebze ızgara veya dana sosis gibi seçenekleri de buradan tadabilirsiniz. Şimdi isterseniz şöyle İbrahim kardeşim bu taraftan devam edelim. Lütfen, lütfen. O harika. İsterseniz misafirin isteğine göre isterseniz sos da alabilirsiniz. Efendim, sos çeşitlerimiz var. Evet, harika. Belirlen derecede pişiriyoruz efendim. Nasıl pişmesini istiyorlarsa. Misafirin isteğine göre pişme derecesi ayarlanarak veriliyor. Medium, medium well veya well'dan seçebilirler. Süper. Çok teşekkürler. Sağ olun. Misafirler gelmeye başlamadan bitirmeye çalışacağız. Efendim ızgara ve şov büfesinden sadece 3 adım attık. Burada Ali Şef'imin büfesi bizi karşıladı. Ali Şef'im neler oluyor burada? Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Bugün Türk gecemiz, kuzu tandırımız, iç pilavımız var. Ya müthiş görünüyor. Burası Türk yemeklerimizin olduğu kısım. Türk yemekleri var burada. Şimdi onları teker teker göstereceğiz. Ama daha ilk aşamada et menüleriyle ilgili ne kadar detaylı, titiz ve güzel bir sunum olduğunu görmüş olduk. Bu tarafta normal yöresel yemeklerimiz var. Bakır tencerelerde Evet. yöresel. Yöresel yemeklerimiz var. Lokanta usulü pişen yemeklerimiz var. Biraz böyle zaman zaman isteriz ya esnaf lokantasına Evet, gidelim. evet. Şöyle bir fasulyesiyle yanında ne bileyim sebzeli kuzu kebabıyla pilav olsun falan deriz. İçli köfte, Karnıyarığımız var. patlıcan karnıyarık, Arnavut ciğeri. Arkadaşlar kolay gelsin. Oo döner var, yaprak döner var ya. Çok iyi, süper. Dana etli kuru fasulye, etli lahana sarma ve mantı. Şimdi ya bu et konusunu Maxwell Belek'te artık çok fazla bir şey söyleme gerek yok. En baştan beri zaten ifade ediyorum. Girişten itibaren de gördüğünüz gibi ister sıcak lezzetler, ister yöresel lezzetler, isterseniz et yemekleri bizleri olabilecek maksimum ayrıcalıkla sizi bekliyor. İnanın bana burada seçilen her malzeme otele gelebilecek en iyi malzemedir. Bundan emin olun. Yani hem tazelik yönünden hem gıda güvenliği yönünden hem de bunları hazırlayan usta şeflerimizin profesyonelliği yönünden. Çok teşekkürler Ali Şef'im. Teşekkür ederim. Biz devam ediyoruz. Tabii ki, buyurun. Çok sağ olun. Efendim şimdi bir de şöyle bir şey var. Makarna sever bir kesim var. Ne? Çocuklar değil mi? Yani ne kadar siz onlara farklı menüler sunarsanız sunun. Mesela benim kızlarım illa makarna derler bazen. O zaman da nereye gelecekler? Makarna Maç köşesine böyle, gelecekler. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş İsim geldiniz neydi? efendim. Emre Usta. Emrullah. Peki. Şimdi özür dilerim. Emre. Emre Şefim. Emre Şefim. Makarnayı nasıl sunuyoruz misafirlere? Makarnamız her gün değişiyor. hı. Her gün 3 çeşit makarna veriyoruz. Şurada tabaklar var, Tabii bir ki, gösterelim. makarnalarımız her zaman misafirin isteğinin üzerine oluyor. Misafirin isteği zaman, üzerine. istediği zaman yapıyoruz makarnaları. hı. Makarnamız taze yapılıyor. Misafirin isteğine üzerine yapıyoruz. Şimdi Emre Ustam şöyle söyleyelim. Buradaki sunulan tabaklar aslında bir şov tabağı. Tabii ki. Misafir geliyor, ben bundan istiyorum diyor ve siz anlık olarak ona bolognese soslu spagetti yapıyorsunuz. Tabii ki, Veya tabii fettuccine yapabiliyorsunuz. Veya domatesli fesleğenli bir makarna yapabiliyorsunuz. efendim. Ya da misafirimizin özel bir isteği varsa o da Her türlü imkan makarna dahilinde yapabiliyoruz. misafire sunulabiliyor. Tabii Ben bu arada başka bir şey gördüm. Emre Şefim. Emre Şefim. Balık çeşitlerimiz de var. onu da Emre Şefim yapıyoruz. bir dakika balık çeşitlerini gördüm de ahtapot da var burada. Ahtapot da yapıyoruz efendim. Her zaman somonumuz, ahtapotumuz, kılıç balığımız, dil balığımız, bütün balıklarımızla sizlerle beraberiz. Maxwell Belek'te 2x'i bir kez daha oraya parantezin akışına alalım. Balık bölümünde ahtapot ızgara seçebilirsiniz. Tabii ki. Ve bunu yine isteğinize göre arkadaşlarımız Her gün değişen bir çeşitlerimiz var. Somon balığımız, kılıç balığımız, ahtapotumuz, kalamarımız, ve özel karidesimiz. soslar var burada. Tabii ki özel soslarımız, tereyağlarımız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Misafirlerimiz için menü çeşitlerini artırmaya ve göstermeye artık devam edeceğiz. Henüz daha yeni başladık. Daha birçok büfe var bizi bekleyen. Tabii. Şöyle soğuklara, mezelere doğru devam edelim. İyi günler Çok diliyorum sağ olsun efendim. Emre Sağ olun, Şefim. Sağ olasın. teşekkürler. Efendim ızgaraları, etleri biraz da böyle yöresel lezzetleri kısaca gösterdik. Ama şimdi
biraz daha international, uluslararası ve farklı damak zevklerine hitap eden değişik tatları size göstermeye çalışalım. Bunlardan bir tanesi burada özel olarak hazırlanmış bir tabak var. Muharrem Şefim nedir bu? Bu vişneli levrek. Vişneli levrek. Evet, Vişneli vişneli levrek levrek. yediniz mi hiç daha önce? Bu akşam Türk gecemiz. Süper. Osmanlı mutfağını vizyon hale getirdik biz. Bir dakika. Muharrem Şefim Osmanlı mutfağıyla vişneli levrek Evet. Biz şu tabii ki- affınıza sığınarak söylüyorum. Ben bunu burada öğrenmiş oldum. Evet, bunu- Havyar, levrek, vişne. Burada şey mi var? Evet. Soğan, yani bu ürünlerin içeriği burada. Tamam. Display haline getirdik. Burada da sunumunu getirdik. Yeşil elma bile var içinde. Evet. Peki. Çok şık görünüyor. Şimdi yavaş yavaş şöyle isterseniz soğuk mezeler ve zeytinyağlıları görüntüleyelim. Ve sizlere özellikle ana yemekten önce biraz böyle farklı lezzetlerde tadım yapmak isterseniz neler var onları gösterelim. Ve efendim vişneli levrekten sonra Muharrem Şefimin hazırladığı vişneli levrekten sonra biraz da isterseniz şöyle mezelerden bahsedelim. Özellikle bizim yine Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden baba ganoush, zeytinyağlı yaprak sarması, patlıcan kızartma, zeytinyağlı patlıcan dolma, kırmızı biber, çerkez tavuğu, paşa mezesi, daha ne sayalım ki? Tabule salatası, ev usulü kısır var da var. Hepsini çok fazla şey yapmayalım. İbrahim kardeşim burayı şöyle geniş açıdan bir daha göstersin. Sonra bir sonraki bölüme geçelim hemen. Yaklaşalım. Yine burada tek porsiyonluk atıştırmalıklar var. Deniz mahsullerinden yapılmış somon sarma, deniz yosununa sarılı ton balığı. Yine her zaman her yerde bulunmayacak özel lezzetler. Maksimum ayrıcalıkla sunulan lezzetler. Şöyle baktığımızda karides, somon poşe ve kereviz. Deniz mahsulleri seven misafirlerimiz için özel soslarla burada hazırlanmış durumda. Biraz daha ilerlediğimizde zeytinyağlılar var. Şöyle hemen burada gösterelim. Zeytinyağlılarda tabii ki tek tek hepsini saymayacağız ama örnek verelim. Barbunya pilaki, taze bezelye, nohutlu patlıcan, zeytinyağlı ıspanak kökü, zeytinyağlı mantar, levrek füme gidiyor. En sonunda nereye geldi? Somon büfeye, somon fümeye geldi, zeytinli hamsiye geldi. Ve burada da yoğurtlu ürünler var. Atom var, çok sever bizim Adanalı, Antepli hemşehrilerimiz. Haydari var, cacık var, süzme yoğurt var. Var da var, bitmiyor. Bitmiyor. Füme etlerin olduğu yere geldik. Bu Max Royale'de 2x'i koyarken gerçekten bir amacın, bir detayın, bir konseptin olduğunu bir kez daha büfede görüyoruz. Burada füme etler, Kafkas usulü kuru et, breasola, kurutulmuş baharatlı sığır eti, İtalyan salamı, dana dil füme, dana cotto, pastırma, sayayım mı? Parmesan peynir ve diğer peynir çeşitleri. Hani meze tabağınızın yanına bir peynir tabağı almak isterseniz, burası da peynir bölümüyle ilgili ayrıntı. Devam edelim. Şimdi peynirler, salamlar, pastırmalardan sonra biraz daha yürüdük. Turşular ve salata büfesi. Son derece taze, son derece leziz, iştah açıcı şekilde bekliyor. Biraz daha geldiğimizde burada salata sosları var. Yine yeşil taze doğranmış salata çeşitlerini burada bulabilirsiniz. Efendim Maxwell Belek'te Azur Restoran'da bir başka sunum alanına geldik. Bir başka şov alanına geldik. Burası biraz daha international ama daha uzaklardan, yani Asya mutfağından, Hindistan mutfağından, Kore mutfağından, Japon mutfağından özel lezzetlerin sunulduğu ve bu lezzetlerin de profesyonel şefler tarafından sunulduğu. Yani ta memleketlerinden gelmişler. Burada misafirlerimize malzemeleri seçiyorlar. Sonra burada hazırlanıyor ve tavuk masala, bakın bir hindi yemeği. Bu şekilde kuzu korma var. Burada farklı yemekler var. Devam ediyoruz. Yine Uzak Doğu mutfağından şöyle bakalım. Yine hindi yemekleri devam ediyor. Şimdi yavaş yavaş Çin mutfağına geldik. Karides kraker var. Karidesli, Çinliler karides çok seviyorlar galiba. Karidesli dimsum var. Bu buharda pişen hamur, içinde karides parçaları var. Alttan su kaynıyor. Buharı pişiriyor falan gibi gidiyor. Burada sebze var. Ve şurada hemen söylemem lazım ki aslında ana yemekler, yani burada bekleyenlerin dışında birçok ana yemekte anlık olarak hazırlanıyor, misafire sunuluyor. Biraz daha devam edelim. Çin menüleri. Bakın Tayland menüleri var. Özellikle Tayland'da biliyorsunuz pirinç ve yine deniz mahsulleri üzerine biraz daha onlar
ağırlıklı beslenirler. Burada yine bir Çin yemeği, karabiberli dana eti var. Yine bir Tay yemeği, demir hindi soslu kızarmış levrek. Ya buradaki aslında amaç şu, klasik tatlar dışında farklı tatları da deneyimlemeniz için burada size muazzam bir lezzet sunuluyor. Aslında benim size söylemek istediğim, burada Japon menüleri var bakın. Kore ve Japon menüleri de var. Şimdi benim size esas söylemek istediğim, bu menüler sunulurken her bir menü için profesyonel ve konusunda uzman şeflerin sizlere sunum yapıyor olması. Yani ta Kore'den, Çin'den, Tayland'dan şefler gelmişler. Burada size sunum yapıyorlar. Bunu her yerde çok rastlamak mümkün değil bu kadar titiz bir şekilde. Aslında bizim için bazen de soğuk bir dilim karpuz her şeye bedeldir. Teyzeciğim kolay gelsin. İsminiz neydi? Saire Hanım. Saire teyzem karpuz diliyor. Şimdi yazın ilk günleri karpuza yeni gözümüz alışıyor. Ama o kadar güzel kokuyor ki bazen her şeyi bir kenara bırakıp ya karpuz peynir bana yeter diyesim geliyor. Şimdi Saire ablamla karpuzu böyle kesince aklıma o geldi. Soğuk meyveler, çilek, üzüm, portakal büyük bir titizlikle dilinmiş, soyulmuş, hazırlanmış ve buz gibi misafirleri bekliyor. Saire teyzem kolay gelsin. Şimdi geldik mi tatlı severlerin köşesine? Tatlı severlerin köşesine geldiysek şöyle orman meyveli peynirli kekten başlayalım. Çikolatalı eklerden devam edelim. Esas bizi şöyle çağıran bir bölüme doğru ilerleyelim. Keşkül, damla sakızlı sütlaç, kazandibi, revani. Yani tek tek saymak çok uzun sürecek. İbrahim kardeşim görüntüyü paylaşsın bizimle. Sütlü tatlıların olduğu bölüm burası. Ve tirliçe gibi, revani gibi hamurlu tatlılar da var. Ama bana hala karpuz kokusu geliyor oradan. Bu akşam karpuzcu belli oldu. Tabii ki dondurma. Dondurma deyip geçmek yanlış olacaktır. Maxwell Belek'te aynen Le Melange'da olduğu gibi sunulan dondurma buradaki ustalarımızın yaptığı ve gerçekten hani lezzetini her yerde tadamayacağınız özellikle dondurmalar. Şekerlemeler var. Bizim esas merak ettiğimiz noktaya geliyoruz. Neresi biliyor musunuz? İşte burası. Özellikle hamur tatlısı seven misafirimiz için burada saray sarması, cevizli baklava, Antep fıstıklı baklava, baklava prenses, şöbiyet, fıstıklı kadayıf böyle gidiyor. Yukarıda da tulumba tatlısı, yoğurt tatlısı gibi seçenekler var. Tatlılar konusunda La Melange'ın da çok iddialı olduğunu, sütlü baklava, ıslak baklava veya midye tatlı gibi yine hamur tatlılarının, bizim Türk mutfağının ünlü tatlılarının orada da servis edildiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi büfe ile ilgili olabildiği kadar çok bilgi vermeye çalıştım. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Maxwell Belek'te açık büfe akşam yemeğine alternatif olarak Azur 24, Azur Balık, Azur Türk ve Azur İtalyan alakartları da misafirlere alternatif olarak hizmet vermektedir. Lütfen bunu unutmayalım. Ve biraz da isterseniz ana restoranda oturma alanlarından görüntüler sunarak bu videomuzu da tamamlamaya çalışalım. Efendim Maxwell Belek'te ana restoranda tabağınızı aldıktan sonra birçok noktada farklı bölümler olarak düşünebilirsiniz. Masa düzeni var. Farklı dekorlarda da masalar var. Hem iç alanda hem de teras kısmında oturum sağlayabilirsiniz. Biraz daha görüntü ekleyeceğim ama şimdi bir başka bölüme daha geldik. Ben burayı görmemiştim. Rus mutfağı. Biliyorsunuz Türk coğrafyası Rusları her zaman cezbetmiştir. Rus misafirlerimiz Türkiye'nin her tarafındaki otellerimize rağbet ediyorlar. Maxwell Belek'te de Rus misafirlerimiz için özel sunumlar yapılıyor. Balık nar kavurma, etli lahana sarma. Etli lahana sarma mı? Bir dakika ya bu Türk mutfağından. Neyse. Rus mantısı. Bir yakından görüntüleyelim Rus mantısını. Biraz midyeye benzer kalın hamurlu. Yeşil çorba, borş çorbası. Borş çorbası bizim Ukrayna, Belarus veya Rusya turlarımızdaki misafirlerimizin bildiği dana etli, böyle domatesli, soğanlı güzel bir çorba çeşidi. Tavuk, kievski, köfte var. Vişneli dana bonfile var ya. Bakın ne kadar güzel, farklı bir lezzet denemek isteyen misafirlerimize. Dana güveç var, patatesle dana etiyle. Yani böyle bir Rus mutfağından da esintiler sunmuş olduk size. Videoyu biraz daha renklendirmiş olduk, şekillendirmiş olduk. Biraz daha şöyle genel alanlardan görüntü alalım. Biz restorandan artık videonun sonuna geldik. Yavaş yavaş ayrılalım istiyoruz ama durmadan yeni bir şey görüyorum. Bakın minik misafirlerimizle ilgili organik hip mamaları, aptamil mamaları ve yine organik meyve suları burada gayet
çeşitli ve soğutulmuş halde çocukları bekliyor. Yine kefir, süt ve mama malzemeleri de özellikle çocukla gelen misafirlerimizin, bebekle gelen misafirlerimizin tercihleri arasında olacaktır diye düşünüyorum. Bir dakika ya, burada peynirli pide, lahmacun, karışık pide, sade lavaş, gobit ekmek gibi seçeneklerle bir fırın ateşi gördüm. Kolay gelsin. Merhaba. Evet. Şimdi şöyle bir de isterseniz teras alanını görelim. Efendim Maxwell Belek'te Azur isimli ana restoranda iç alanları gösterdik, büfeyi gösterdik, içerideki oturma alanlarından örnek verdik, bir de terası göstermek istedim. Özellikle yaz aylarında içeride değil dışarıda oturmak isteyen misafirlerimiz teras alanını kullanabilirler. Çok şık bir sunumla teras bölümünde misafirlerimizi bekliyor. Bazı alanlarda terasta bile olsanız sigara içilemeyen bölümler olduğunu atlatmak istiyorum. Sigara kullanmayıp da dışarıda oturmak isteyen misafirlerimiz bu alanı değerlendirebilirler. Hemen Maldiv havuzuna da birkaç adım mesafedeyiz. İçerideki klimatize alana alternatif olarak bu bölümü de kullanabilirsiniz. Artık teras bölümünde gösterdikten sonra Azur Restoran'la ilgili bölümü de sonlandırıyorum. Videomuzun bu bölümü de sona ermiş oluyor. Umarım Maxwell Belek'te size ana restoran düzeniyle ilgili, menü örnekleriyle ilgili, oturum düzeniyle ilgili ve genel konseptle ilgili fikir verebilmişimdir. Eğer öyle olduysa lütfen rezervasyon için tatil ekibine ulaşmayı ve ETS Tur'un yetkili satış acentesi olarak rezervasyonu tatil yolundan yaptırmayı ihmal etmeyiniz diyerek bu bölümü de sonlandırıyorum. Ömer şefim. Buyurun. Rahmetli babamın adı Ömer. Allah rahmet O yüzden seninle tanıştığıma memnun oldum. Ben de tanıştığıma Şimdi memnun oldum. Maxwell Belek'teyiz. Akşam yemeğinde Azur isimli ana restorana alternatif olarak herhangi bir ekstra ödemeden burada misafirlerimiz rezervasyonsuz bir şekilde menü alabiliyorlar. Evet. Ve ben ortalama 25-26 yıl turizmciyim. Bir balık alakartında yani ancak bu kadar güzel bir sunum olabilir diyorum. Sizin tavsiyeniz Yani- de önemli Ömer şefim. Şimdi öncelikle efendim ızgara mı yiyeceğiz, tava balık mı yiyeceğiz? Biz ızgaracıyız. Izgara, evet. Izgara yiyeceksek levreklerimiz var, güzel dil balıklarımız var, granyoz steklerimiz var. Granyoz dediğimiz kaya levreği değil mi abi? Kaya levreği. Çok da lezzetli olur. Bir Çok parça lezzetli, alalım ondan. Bir parça. Şimdi biz bir tabak yapıyoruz. Bunu bize pişirip servis ediyoruz. Evet. Doğru değil mi abi? Evet. Harika. Tamam. Akyamız var, ızgara olarak. Akya bence olabilir. Akyamız var. Ama- yarım Öyle yapalım. O tüm fazla mı olur? Yarım zaten. Yarım alalım abi onu. Alalım abi. Zaten 3-4 Balığı kişiyiz. alabiliriz aslında. Dil balığı da alırız abi. Onu da alırız. Zaten 4 kişiyiz. Tamam. O zaman yeterli. Bu da yeterli olur zaten. Yeterli olacak. Ömer şefim şu kahverengi olan ne merak ettim. Bunlar orkinos pastırma onlar. Orkinos pastırma. Şurası ake pastırma. Bunlar Ortaya orkinos küçük pastırma. porsiyon bir karışık yapalım mı efendim önden? Şöyle Son- çok da fazla olmamak kaydıyla tadımlık olmak kaydıyla olsun. Tamam. Boşa gitmesin yani. Tamam. Gravlakslarımız var, fümelerimiz var. Hepsi kendi imalatımız. Maxwell bünyesinde kendimiz yapıyoruz. Bunların hepsi Maxwell bünyesinde Kendimiz yapıyoruz bunları. Kendi pancarlı imalatımız. somon büfe, füme. Gravlaks, pancarlı somon gravlaks. Bütün her şey kendi imalatımız. Evet. Keşke mikrofonu da getirseydim. İnşallah sesimiz tam çıkıyordur. İnşallah. Evet Ömer şefim teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Artık birazdan da masayı görüntüleyeceğiz. İnşallah. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şimdi bir de Aquapark alanını görüntülere ekleyeceğiz. Aquapark'a giderken de resepsiyonun hemen ön tarafında sizleri bekleyen bu sevimli otobüsü kullanabilirsiniz. Yürümek istemezseniz eğer. Şimdi şöyle güzel bir yolculuk yapacağız bu sevimli araçta ve Aquapark'a doğru devam edeceğiz. Evet sadece 1 dakika sürdü. Resepsiyondan bu güzel araçla geldik. Ve Hamza kardeşim de bize yardımcı oldu ve Cobra Kingdom'a giriş yapıyoruz. Aquapark seven çocuklar için. Şöyle hemen ilk adımlarımızı atalım ve Cobra Kingdom'u görüntüye ekleyelim. Evet mis gibi bir bahar havası, artık Mayıs'a da girdik. Yavaş yavaş yaza doğru ilerliyoruz. Ve bu güzel havada, güzel atmosferde Maxwell Belek'teyiz. Cobra Kingdom isimli aquapark alanını geziyoruz. Havada bugün 22 dereceymiş.
İlerleyelim bakalım. Şu bölümde minik misafirler için, daha küçük misafirler için küçük kaydıraklar var. Hemen önce orayı görüntüleyeceğim. Ve Cobra Kingdom'da size ilk göstermek istediğim alan, yaş olarak biraz daha küçük misafirlerimizin, dostlarımızın kullanabileceği eğlenceli küçük kaydırakların bulunduğu çocuk havuzu. Birazdan büyük kaydırakları göstereceğim ama önce buradan görüntü eklemek istedim. Son derece keyifli görünüyor. Bu arada tabii yetişkin misafirlerimiz için de çocuklar eğlenirken dinlenebilecekleri ortamlar aynen ana havuzun olduğu bölümdeki gibi şezlongların rahatlığı ve konforuna, titizlikle hazırlanmış havluların, bahçenin, peyzaj düzeninin, şemsiyelerin durumunu şöyle sizlere göstermek istiyorum. Buradan da isterseniz hemen şöyle yavaşça dönelim. Bakın hemen yan tarafta artık büyük aquaparklar, büyük kaydıraklar başlıyor. Burada bir tane büyük turuncu kaydırak var. Hemen şu karşı tarafta bir tane bar var. Yine aquaparkın açık olduğu saatlerde hem alkol içecekler hem dondurma servisi yapılıyor oradan. Biraz daha şöyle sağa doğru döndüğümüzde daha büyük kaydırakların olduğu bölüme geçiyoruz. Evet, küçük kaydırakların olduğu bölümden sonra işte burası da daha büyük kaydırakların ve daha çok adrenalin isteyen, sadece çocuklar demek istemiyorum, yetişkin misafirlerimizin de, yani çocuk gönlü ruhu çocuk kalmış yetişkin misafirlerimizin kullanabileceği büyük kaydıraklarda işte burası. Suyla eğlenmek isteyenler, kaydıraktan kayarak eğlenmeyi seven, havuz keyfi yapan misafirlerin içinde burası gayet donanımlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane burada kaydırak var. Ama tabii bitmiyor. Bakın şurada kobra var. Bayağı bir kıvrımlı, daha yüksekten ve kobranın ağzının içine doğru kayan büyük kaydırak. Cobra Kingdom ismi de buradan geliyor zaten. Kolay gelsin arkadaşlar, merhabalar. Elbette ki hem minik misafirlerin hem de burada hizmet alan yetişkin misafirlerimiz için can kurtaran arkadaşlar, havuz yöresi arkadaşlar da burada sürekli mesai yapıyorlar. Burada botlar var. Şezlonglar son derece titizlikle hazırlanmış. Yine misafirlerimizin Maxwell kalitesinde burada şezlong keyfi yapmaları sağlanmış. Çocuklar eğlenirken yetişkin misafirimiz de güneşlenebilir, kitap okuyabilir, burada dinlenebilirler. İsterseniz şöyle Cobra Kingdom'un kobrasını bir kez daha yakından gösterelim. Vay, kobranın gözleri, dişleri bayağı ilginç görünüyor. Şuradan yukarıdan böyle dönerek kobranın ağzına doğru kayıyoruz. Tabii botlarla kayılıyor bunda. Çok da eğlenceli. Bakın hemen şurada bar var. Burada da hem dondurma servisi hem alkollü alkolsüz içecekler. Yine Maxwell konsepti. Burada da misafirleri bekliyor. Ben yine nefes nefese kaldım ama evet, şuradan yavaş yavaş dönüşe geçebiliriz. Cobra Kingdom'la ilgili zannediyorum size bilgi verecek görüntüleri de videoya eklemiş olduk. Artık yavaş yavaş dönüşe geçebiliriz. Lütfen rezervasyon için tatilim ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz diyerek Cobra Kingdom bölümünden de aquapark alanından da yavaş yavaş ayrılıyorum. Bu arada ben gözden kaçırmadım. Bu minik çocukların eğlendiği havuzun, minik kaydırakların bulunduğu havuzun hemen arka tarafında da bir küçük çocuk havuzu var. Biraz daha böyle sakin ve hani kaydırak olmayan havuzda çocuklarını yüzmek isterseniz de bu alanı kullanabilirsiniz. Bu arada eğer acıkırsanız alacağınız atıştırmalıkların içinde şuradaki alanlar birazdan açılacak. Öğle saat 12 itibariyle akşam saatlerine kadar burada misafirlerimize snack sunumları yapılıyor. Bu verdiğim saatler de sezonlara göre farklılık gösterebilir. Lütfen rezervasyon aşamasında bu saatleri check ederek, hani ben 12 dedim ama belki 11.30 olur, belki 12.30 olur. Bunlar da değişik olabilir, bilginiz olsun. Artık yavaş yavaş çıkışa geçiyorum buradan. Efendim, Maxwell Belek videomuzun bu bölümünde size Maxwell'den bahsetmek istiyorum. Burası şu anda Türkiye'de eşine benzerine rastlanmayacak donanımlı bir konsept içeriyor. Eğer sağlıklı beslenme, biraz fitness, aerobik veya reformer, bunun dışında çok özel masaj paketleri, profesyonel bir ekip eşliğinde medikal doktorlar, profesyonel fitness eğitmenleri veya profesyonel pilates eğitmenleri tarafından burada hizmet alabiliyorsunuz. Elbette bir alt katta da wellness bölümü var. Yani işte hamam, sauna, buhar gibi bölümlerin bulunduğu ve özel terapistlerin hizmet verdiği bölüm var. Ve bunun tamamını içeren konsepte biz Maxwell diyoruz. Tabii ki şu anda bazı bölümlerde misafirlik olduğu için
bu alanlarda biraz daha relax alanlar olduğu için çok fazla görüntü alamayacağım. Bir de üstüne mikrofonum arıza yaptı. Kusura bakmayın, sesim de çok iyi gelmiyordur belki. Böyle bağırarak konuşmak zorunda kalıyorum. Şu anda sessiz bir alan seçtim. Misafirin olmadığı bir alan seçtim. Ama siz Maxwell Bele'ye geldiğinizde özellikle wellness'la ilgili bir hizmet almak istediğinizde size Türkiye'de donanımı en güçlü olan seçeneklerden birisi olarak, hatta belki en iyisi olarak hizmet verecektir Maxwell Belek ekibi. Bununla ilgili ben alabildiğim kadar görüntü eklemek isteyeceğim size ve buradaki hizmetlerin dışında bir de Maxwell restorandan yine video içerisinde bahsetmiştim. Çok özel sağlıklı beslenme koşullarıyla hazırlanmış, özel pişirme yöntemleriyle hazırlanmış öğünleri de Maxwell restoranda alabiliyorsunuz. Böyle çok güzel bir konsept var. Kısa kısa görüntülerle size bilgi vermeye çalışacağım. Misafirin olmadığı alanlardan, kısa görüntülerden diyorum size fikir vermiş olacaktır Maxwell ile ilgili. Bunun ne kadar önemli bir donanım olduğunu zannediyorum ifade edebildim. Devam ediyorum turuma. Efendim şu anda Maxwell konseptinin spa bölümündeki resepsiyon alanındayız. Sizler otele geldiğinizde Maxwell'den faydalanmak isterseniz hamam, sauna ve masaj hizmeti, terapi hizmeti almak isterseniz o zaman öncelikle burada misafir edilerek buradaki terapist arkadaşlarımız tarafından bilgilendiriyorsunuz. Vücudunuzun ihtiyacı doğrultusunda sizlere bir brief veriliyor ve o brieften sonra, soru cevaptan sonra sizlere çok özel ürünler kullanılarak istediğiniz bakım ürünü, bakım paketini veya terapiyi alabiliyorsunuz. Masaj çeşidini burada seçebiliyorsunuz ve artık bizi de anarak Maxwell Belek'te güzel bir spa keyfi yaparak kendinizi yenileyebilirsiniz. Biraz kendinizi şımartabilirsiniz diyelim. Bakın burada bakımla ilgili ürünlerin satıldığı özel bir alan daha var. Maxwell konsepti içerisinde yer alan fitness salonundan çok kısa bir görüntü paylaşmak istiyorum. Zaten eğer düzenli olarak spor yapıyorsanız ve tatiliniz sırasında antrenmanınızı aksatmadan günlerinizi geçirmek istiyorsanız burası sizin adresiniz olacaktır. Teknogym marka aletler kullanmış. Zannediyorum son teknoloji aletler olduğunu zaten ilgilenen misafirlerin biliyorlardır. Hem kardiyo anlamında hem de fitness anlamında veya ağırlık çalışmak isterseniz tüm donanımı burada bulabileceksiniz. İçeride misafir olduğu için çok detaylı görüntü alamayacağım ama en azından Maxwell konsepti içerisinde böyle donanımlı bir fitness alanında sizlerin hizmetine açık olduğunu söylemek istiyorum. Koşu bantlarının olduğu yerin hemen alt kısmında kapalı ısıtmalı yüzme havuzu var. Çok kısa şuradan 1-2 adım atarak öyle göstermek istiyorum. Muhteşem güzel bir görüntüsü var. Dediğim gibi şu anda orada biraz yoğunluk var havanın serininden dolayı. Hani aşağıdan görüntü alamayacağım, içeri girmeyeceğim. Ama olabildiği kadar bilgi anlamında size sunum yapmaya çalışıyorum. Zannediyorum fikir verecektir bu bölümle ilgili görüntüler sizlere. Şöyle kimsenin olmadığı yerden biraz görüntü alalım. Bakın kardiyo aletlerinin hepsi aşağıdaki havuzu görüyor. Havuz manzaralı kardiyo yapıyorsunuz. Gayet de büyük bir kapalı havuz olduğunu tekrar göstermiş oldum. Evet. Yavaş yavaş buradan da ayrılabiliriz. Ben fırsat yakaladım ve kapalı havuzu yakından gözlemek için içeri girdim. Misafirlerin olmadığı bir anı yakaladım. Şimdi şu görüntüyü bir aktarmak istiyorum size. Özellikle tavan dekoru ve kapalı havuzun şıklığı, güzelliği, özellikle serin havalarda ya da güneşten uzak durması gereken misafirimiz için çok çok keyifli bir alan var burada. Az önce üst kattaydık, fitness center bölümündeydik. Maxwell konseptinde fitness center'dan sonra şimdi yine konsept içerisinde yer alan kapalı havuz bölümü. Elbette tüm misafirler kullanabiliyorlar. Bir de hemen şurada yan tarafta vitamin bar var. Yine konsept halinde burada taze sıkılmış meyve sularınızı, çayınızı, kahvenizi alabilirsiniz. Hemen devam ediyorum görüntü almaya. Ve efendim Maxwell Belek videomuzun sonuna geldik. Umarım sizlere fikir verici görüntüler ve bilgiler paylaşabilmişimdir. Ve tatil seçiminize katkı sağlayacak bir çalışma olmuştur diye düşünüyorum. Elbette Maxwell Belek'te tatil yapmak isterseniz de rezervasyonun için bizleri yani tatil ekibini aramanızı bir kez daha rica edeceğim. Eğer rezervasyonunuzda takdir hakkınızı bizden yana kullanırsanız bizler de tatil ekibi olarak ETS'nin yetkili satış yöneticisi olarak rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyor olacağım. Videonun kapanışına samimiyetle de bir şey söylemek istiyorum. Ya elbette hani yorumlarda da ben çok sık karşılaşıyorum. Fiyatlarla ilgili serzenişler geliyor. Elbette benimle ilgili değil ama yine de burada da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kalite artık zaten dünyada ucuz değil. Ülkemizdeki fiyat durumu zaten genel anlamda
yaşamımızın her aşamasına yansımış durumda. Ben sadece Maxwell'e tatil yapmak isteyen herkesin bir gün gönlünce çok uzun tatilleri burada geçirerek çok güzel anılar bırakmasını dileyebilirim. Umarım hepiniz, bu videoyu izleyen herkes Maxwell Belek'te çok uzun ve güzel tatiller geçirir ve güzel hatıralar bırakırlar diyerek videomu sonlandırıyorum. Rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz. Son olarak kapatmadan önce lütfen beğeni ve abone tuşlarına basınız. En azından YouTube kanalımıza destek olmuş olursunuz ve daha fazla otel videosunu sizlere ulaştırmam için bana katkı sağlamış olursunuz. Maxwell Belek'ten Alatmalık diyelim, görüşmek üzere.